İran mı, İsrail mi, sağda kim daha güçlü diye size sorarsam. Savaş uçağı açısından hava kuvvetlerinde bir kere Bir böyle İsrail... izleyenlerimize de anlatarak söyleyelim mi? Siz değerlendirin. İşte İsrail'in asker sayısı 170 bin, bunun İran'ın 610 bin. Ama Savaş uçağı 241, İran'ın 186. Tank sayısına baktığımızda İsrail'in tank sayısı 1370 iken İran'ın daha fazla olduğunu görüyoruz. 1996. Savunma bütçesi İran'ın 10 milyar dolar, İsrail'in 24 milyar dolar, çok yüksek. Ve diğer özellikler de işte dünyanın 17. büyük ordusu İsrail'in ordusu. İran'ın dünyanın 14. büyük ordusu olduğunu da söyleyebiliriz. Global Firepower'dan kaynak şöyle söyleyeyim. aldık. İsrail'in asker sayısının büyük kısmı aslında hazır kuvvetler ve savunma kuvvetleri dediğimiz kuvvetler. Ama İsrail'in güçlü olduğu şey denizaltı ve savaş uçakları. Neden? Denizaltıları nükleer başlık taşıyor. Füzeleri çok önemli. İran'ın denizaltılarında nükleer başlık yok tabii, değil mi? Yok. Yok olduğu söyleniyor. Şimdi tanklar, bir defa iki tarafın karşı karşıya tankla savaşması mümkün değil. Bunları siliyoruz. İsrail'in savunma bütçesi 24 milyar gösteriyorsa da ben 250 milyar olduğunu söyleyebilirim. Neden? Amerika her şeyi bedava veriyor zaten. Artı bütün... Ya hocam onu söyleyeceğim. Şimdi bu hani bilinen, görünen, açıklanan rakamlar. milyar İşte Global Firepower tarafından İsrail'de ama bulundum. İsrail'in arkasında Ordularını da Amerika var. gördüm. İran'ın da vekil güçleri var. Yani tabii oralardan nasıl Oraya bir kaynak geliyor onu bilmiyoruz. İsrail'in bütün eğitimi Amerika'da yapılıyor. Şu anda bakın 4000 Amerikan deniz piyadesi gönderildi bölgeye. Yani İsrail artı Amerika olarak görün bunu. İkinci husus şu. Buradaki savunma bütçesinin yaklaşık 100 misli bunun savunma bütçesi. Ve İran çok ciddi sıkıntıda. Ama savaş uçakları açısından onu açıklayayım. İsrail'in aldığı en son F-35 uçakları, F-15E uçakları, bu anlar artı F-18 elektronik harp uçakları. İran'da bu uçaklar yok. İran'da Amerikan malı eski uçaklar var. Phantom'lar ve F-14'ler. Ruslardan aldığı MiG-29'lar var. Şimdi Çinlerle konuşuyorlar uçak almak için. Artı şöyle bir şey var. Bir zamanlar Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahipti. Bugün o pozisyonda değil. Uçaklar çok eski. 60 yaşında. Şimdi buraya gelelim. Apache helikopterleri ve diğer helikopterler var. Bunlar Rus helikopteri kullanıyor. Ama bu helikopterlerin oraya gitmesi mümkün değil. Burada dünyanın büyük ordusu olmasının sebebi İsrail'in nükleer silaha sahip olmasından. Yani nükleerden dolayı. Şimdi burada benim söyleyeceğim demin yarım kaldı. Eğer Çin Amerika'yı acıtmak isterse ki bu dünyanın sonu olur. Çin'in elindeki bu söylediğiniz, sizin sorduğunuz soruya cevap veriyorum Türkiye. efendim. Hipersonik füze verirse İran'a, o zaman Amerika'nın mahvı demek. Ne demek biliyor musun? Şöyle bir iddia var komutanım. İsrail'in hipersonik füzeye dair de bir savunma sistemi geliştirdiğine dair. Doğru olabilir mi bu acaba? Onu bilmiyorum da daha bakmak lazım. Şimdi iki husus var burada çok önemli söylediğim. Çin amirali dedi ki eğer istersek Pasifik'te 11 Amerikan askerini öldürürüz dedi. 10 dakika içinde. Böyle bir silah mı var? Işınla mı yapacak onu? Nasıl? 2 uçak gemisini batırırız dedi. 2 uçak gemisi 5000'den 10.000 asker. Bunu yapabilir mi? Evet. Çin'in DF sınıfı dediğimiz gemi savar füzesi var. Sesten 7 defa hızlı. Dünyada hiçbir füze bunu durduramıyor. Dolayısıyla dikkat edin, Amerikan uçak gemileri fazla yaklaşmıyor Çin'e. Batırabilirler onu. Ama Çin bunu vermez. Neden? Elindeki kuşu öldürmek istemiyor da. Neden? 550 milyar dolar silah satıyor, mal satıyor ticarette. Bal gibi sömürüyor şeyi. Ama Çin'in çok önemli bir özelliği var. Çin şu anda donanma olarak Amerikan Deniz Kuvvetleri'ni geçti. Bu ne demek biliyor musunuz? Birinci, İkinci Dünya Savaşları'nda Almanya İngiliz donanmasını geçmek için çalıştı, yapamadı. Çin ise bugün dünyanın en büyük donanması olan Amerikan donanması, yani zamanın İngiliz donanmasını geçmiş durumda. Evet. O halde bu savaş büyüdüğü takdirde bakın, Peki. eğer İsrail Amerika İran'a vurursa o zaman hepimizin söylediği ortak nokta şu: Çin devreye girer. Neden? Çin hiçbir zaman buradaki petrolün akmasının durmasını istemez. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Melik Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi işte ekrana
İran'la İsrail'in askeri güç karşılaştırmalarını getiriyoruz. İran'ın bir yandan işte elinde sahip olduğu füzeler ortada. Buna baktığınız zaman siz nasıl bir karşılaştırma görüyorsunuz? Bir yandan da işte az önce Mesut Hocam'a da söyledim. Bu listelerde görmediğimiz işte şu gerçek var. İsrail'in arkasındaki Amerikan gücü, işte İran'ın da vekil güçlerinden aldığı bir kaynak var. Yani nasıl bir askeri karşılaştırma o zaman ortaya çıkıyor sizin nezdinizde? Yani şöyle, yani aslında Amerika'yı denklem dışı bıraktığımızda İsrail'i orada varlığını sürdürmesi bile güç. Yani İsrail ciddi anlamda varlığını sürdürmekte güçlük çeker. Ama arkasında Amerika var. Yani silah ihtiyacı o zaman silah veren, para ihtiyacı olduğu zaman para veren, teknolojiye ihtiyacı olduğu zaman teknoloji veren. Mesela orada olmayan iki tane şey, bu M5 Savunma Dergisi'nin 2024 güç raporu. İşte orada mesela diyor ki İran'ın 33 tane denizaltısı var. İsrail'in sadece 5 tane. İsrail'de 80'in üzerinde rakamı bilinmeyen nükleer silah, yani tahmini sadece. İran'da resmi bir nükleer veri yok. Olup olmadığını bilmiyoruz. Zaten en son P5+1 anlaşmasıyla da denetmede açılmıştı ve o zaman nükleer silah olmadığı konusunda bir kanaat oluşmuştu. Şey anlamda, nükleer güç anlamda İran'ın kapasitesi bilmiyoruz. Yani nükleer silah var mı yok mu? Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda İran kendi hani o savaş gücüyle, kendi işte ordusuyla aslında yani İsrail'e baş edebilir, boy ölçüşebilir. Fakat dediğim gibi Amerika'yı denklem içine koyduğunuzda her şey değişiyor. Amerika çünkü sürekli teknoloji transferi yapıyor ve teknolojiyi yeniliyor. Yetmiyor, işte silah veriyor, yetmiyor. Bir de geliyor savaş gemilerini hemen ona olası saldırıda bulunacak olan ülkenin kıyısına 8-10 mil yakınına demirliyor ve diyor ki hani ölümcül darbeyi vurursan ölürsün. Yani gözüm üzerinde evet hani misleme belki bir nebze anlaşılabilir bir şey ama ölümcül darbe olursa ölürsün. Şimdi İsrail'i yıllardır burada ayakta tutan da bu işte. Yani bir şekilde didişiyor diğer ülkelerle. Peki ya Melik Bey aslında şunu da 7 gün savaşı dışında öyle ciddi yaşadığı bir şey de yok. şunu da sormak istiyorum. Şimdi Amerika İsrail'e destek vermek için işte oraya savaş gemilerini götürüyor, silah veriyor, mühimmat yolluyor. Her türlü askeri desteği verdiğini çok büyük bir bütçeyle görüyoruz kuşkusuz. Ya peki bu noktada İran'ın dostları nerede sorusu tabii akla geliyor. Yani mesela Çin, Rusya İran'a yardım etmez mi? Burada denkleme dahil olmaz mı? Biz neden İran'a destek veren açıklamalar bu noktada hiç görmüyoruz? Rusya'dan ya da Çin'den ya da Şangay İşbirliği Örgütü'nden. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya görünür şekilde olmaz. Şimdi Çin ve Rusya görünür şekilde İran denklemine girerse onun çok başka anlamı var. Amerika'nın da o zaman topa girmesi gerekir ve tam anlamıyla 3. Dünya Savaşı işte Amerika erken zaten doğum olur. sahada ya. 3. Dünya Savaşı olacak mı olmayacak mı diyoruz Amerika'nın ya. topa girmesi yok ki. Amerika zaten Hayır. sahada oynuyor yani. Amerika karşık. Hayır, Amerika zaten... Amerika ile Çin sıcak çatışmaya girer. Ya anladım da... Sıcak çatışma anlamda söylüyorum. Hayır, Amerika... Şu anda bir... Şimdi Amerika Orta Doğu'da var gücüyle var Ama zaten. İran'a vurmuyor Amerika. Ya vurmuyor da İsrail'e kollayıp kucaklıyor. Var ama mesela Ama İsrail'den işte İsrail tamam Amerika'dan işte güç alarak yani Çin ve suikastlar düzenliyor ama Rusya'nın, Çin'in hiçbir tepkisi yok. Mesela bu suikast üzerine Rusya'nın nedir? var- Var ya o bilgi Hayır, Rus- bilgi doğru değil ya. Şunun Rusya- için söylüyorum. Heh. Çok net bir şekilde ilk açıklama, ilk tepkiyi gösteren Rusya ve Çin oldu. Ben atlamışım o zaman. Yani Ben Yani İran'ın Evet, yanındayız evet. diye bir İlk açıklama mı tepkiyi yaptılar? gösteren Nasıl bir Rusya ve Çin oldu. açıklamaydı? Ben duymadım. Hangi Hayır, açıklamadan suikast dediler bahsediyorsunuz? sadece. Hayır. Suikast dediler. İran'a yapılanların egemenlik sahasını ihlal olduğu, uluslararası hukuka aykırı olduğu şeklinde ilk açıklama
Rusya'dan gönder. hem Lübnan'daki Ama ben şunu saldırı için soruyorum. hem de Yani İran'daki açıklamanın saldırı için ötesinde Rusya ve işte Çin'den geldi. Ben Yok, ama Fulya Hanım'ın İsmet Bey, söylediği şunu Kuzey Kore'de soruyorum. açıklama kollama yani Ee, Amerika hani diyor ya Sözel desteğin Amerika diyor dışında... ya hani İran'a dokunursan Evet. yanarsın. Pekin ve Moskova'da Bakın- mesela bunu der mi yani İran'a dokunursan yanarsın. Hani o diyor ya İsrail'e dokunursan yanarsın. Onlar da İran'a dokunursan yanarsın Demiyor. demez. Ya da mühimmat anlamında Onu bir demez. destek Yani verir mi aynı Rusya- Amerika'nın yapmış hayır. olduğu gibi? Ya Amerika'nın İsrail'in arkasında durduğu gibi Hayır, dururlar mı Soğuk ya da benzer Savaş'ın- bir şekilde? Ya Çin'in ve Fulya, Rusya'nın Soğuk tepkisi çok Savaş'ın- diplomatik bir tepki yani. Gösterilmesi gereken diplomatik bir tepki. Tamam. Ama Çin bir- ve Rusya Soğuk Savaş'ın soğuk tarafında yer alıyor. Ne demek o ya? İsrail, İran bunlar Soğuk Savaş'ın sıcak tarafında. Sıcak Onlar tarafında yer ikisi alıyor. de soğuk yerde yaşıyorlar Çatışıyorlar. galiba. Şimdi hocam şöyle yani Çin ve şimdi Soğuk Savaş'ın tarafları Çin ve Rusya ama işin böyle sıcak tarafına girmezler. Kendilerine yönelik bir şey olmadığı sürece ben sırf İran'ı kollamak adına bu işe girecekleri kanaatinde değilim. Ya bir de Çünkü yapacak çok- olan Ya, yapar zaten. Yani İsmet bunu konuşmayız Bey- ayrıca. onun adı artık dünya savaşı. İsmet Bey hani siz dediniz ya yo işte destek veren açıklamalar yaptınız diye ama yani Amerika kadar güçlü açıklamaların Rusya ve Çin'den geldiğini görmedik. Mesela Amerika bölgeye savaş gemisini yolluyor ya hatta İran'ın burnunun dibine kadar yolluyor. Ama Rusya niye anladım da Amerika Rusya niye eşkıya, göndermiyor Amerika mesela eşkıya. onu soruyorum. Bakın geçtiğimiz günlerde Basra Körfezi'nin hemen Umman açıklarında Çin ve İran ortak deniz tatbikatı yaptılar. Şimdi Amerikanvari bir şekilde Rusya ve şeyin politikasında yoktur. Ama ne yaptı mesela? Rus savaş gemileri gitti Küba'yı ziyaret etti. Amerika'ya 52 kilometreye kadar yaklaştı. Ve Rusya'nın aldığı bir karar var. Bu kararda da dedi ki biz önümüzdeki dönemde hani biraz senin gibi çalışacağız demeye getirdi Amerika'ya. Bu tür işler yaptı. Ben böyle bir gerilimde Rusya'nın da Çin'in de Birleşmiş Milletler'deki konuşmalara bakın. Birleşmiş Milletler'de geçtiğimiz gün canlı yayında CNN orada hangi ülke İran'ı destekledi, İsrail'i kınadı, hangisi İsrail'in yanında oldu? Oradaki saflaşmaya baksanız bile her şey açık zaten. Bir saflaşma var İsmet abi, ona itiraz yok. Çok özür dilerim, seni bölüyorum. Şimdi ya Soğuk Savaş tarafı nedir? Amerika, Batı, Çin, Rusya, İran. İşte Kore'ye ekleyebilirsin. Hatlar belli, tamam. Fakat İran ve Çin'in Ali Rıza Bey'in söylediği ya da sevgili Fulya'nın sorduğu gibi Rusya ve İran'ın pozisyon alması demek direkt bir sıcak başka savaş. bir şey. Ama ya bir de Yani Melik Bey onu müsaadenizle yapacakları İsmet kanaat Bey. değilim. Asıl şunu İsmet Bey Fulya Hanım, ama İsmet Bey müsaade edin. Yani ben size aslında sorduğum soruya siz tatbikatları anlatarak cevap veriyorsunuz. Ben size tatbikatları sormuyorum. Yani mesela neden birebir işte Amerika'nın yaptığı gibi bir uçak gemisini yollamıyor ya da bir mühimmat desteğinde bulunmuyor diye daha farklı bir soru Amerika ile soruyorum. savaşmak mühimmat istemiyor önemli. şöyle, Yoksa birçok yerde işte bakın Kuzey Asya Pasifik'te bilmem nerede tatbikat her demek- yerde herkes yapıyor zaten. tatbikat demek ama tatbikat demek dünya kamuoyuna bir tavır deklare etmek demektir. İsmet Bey, Bakın niye Amerikalılar Alaska'daki olayı gündeme getirdiler ve Amerika Pentagon bağırmaya başladı. İki tane İlk kez uçak ya, görüyoruz. 2+2, Rus 4 ve uçak hocam. Çin İsmet uçakları Bey, Amerika evet uçaklarını birlikte uçuyorlar diye paniğe Ama düştüler. bakın bir şey var İsmet Bey. Yani müsaade o bir ederseniz mesajdır burada- aslında. Bir dakika bakın şöyle bir şey var. Melih Bey ne dedi? Soğuk Savaş'ın soğuk tarafları. Bu doğru bir tespit. Amerika ile Rusya, Çin'le Amerika birbirini vurmaz. Nerede? Kore'de vurdular başka. ya ben de denge, Bu bir. sünni denge olduğunu İkinci husus şu. Aynen öyle. Bakın Aynen. hanımefendinin sorduğu şey şu. Amerika da diyor ki ben İsrail'in kayıtsız şartsız yanındayım.
Ona Şöyle vurursan yapıyor Amerika. İsrail'e. Seni Şöyle vururum yapıyor. diyor. Seni vururum. Yani Gemileri kayıtsız vururum. şartsız yanındayım diyor. Ha. Tüm mal varlığını ortaya koyarak desteğini Alaska'daki gösteriyor. Her kucaklamış. koşulda. 4 tane Hatta uçağı- Mesut Hocam Bir dakika hocam, Amerikan ben havacı seçimleri olarak yaklaşıyor. yapmaz Diğer onlar. adayları da adaylar da her türlü destek. Yani Yani, dört Ama tane çok uçağı- farklı İsrail politikasında bir değişiklik karşılaştırma bence. olmayacağını da Bakın, görüyoruz. farklı mesela. Bu konuda Ha. Kayıtsız şartsız bir Demek ki destek. Fulya senin Hanım. burada İran'a Fulya Hanım, Buyurun. yardım Bir eden dakika, Rusya. herkes aynı anda konuşuyor. İsmet Bey bir dinleyelim. Yani aynı şekilde bu Amerika'nın kayıtsız şartsız Şimdi destek Çin'in verdiği ve- gibi Çin ve Rusya Çin ve bütün mal Rusya'nın varlığını ortaya koyarak politik- neden Gazze'yi ve İran'ı savunmuyor? Bunu soruyorum. Gazze için topa girer mi iki devlet? şimdi Girmez. Çin ve Rusya'nın politikasına baktığınız zaman bu tür bir eylemi yoktur bugüne kadar. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Çin ilk kez dünyadaki çelişmeler karşısında bu kadar açık ve net bir tavır almaya başladı. Bakın ilk kez olmaya başladı bu. Bu yıla kadar, son Hadi olaya tamam, kadar Çin'in öyle bir Çin'in böyle geleneği yok tavrı dediniz. zaten Peki yoktu. ya Rusya ile ilgili bölüme nasıl cevap verirsiniz? Rusya da zaten kendisi savaşıyor Amerika ile bir şeyde, NATO ile savaşıyor Ukrayna'da. O savaş aynı zamanda şeydir. Bir de yani Çin ve şey için Amerika birçok cephede savaşmaya kalktı. Bu Çin ve Rusya'nın işini de kolaylaştırıyor. Yani bu kadar çok cephede savaşacak bir Amerikan gücü yok ki. Amerika eski Amerika da değil. Bakın İsrail'le İran ordularını karşılaştırdık. İran ne kadar masraf ediyor? Ya bunu aslında tartışmaya bile gerek yok. Neden yok? Ya 10 aydır yaşadığımız bir olay var. Karşımızda bir Gazze var, bir de İsrail var. Tamam, binaları yıktı ama sonuç alabiliyor mu? Alamıyor. Ve Amerika'nın biliyorsunuz Felluce kasabı geldi. Siz beceremezsiniz bu işi dedi. Çekti gitti adam. Fulya, Yani İsmet abiye böyle de bir destek mahiyetli bir manzara şey var. söyleyeceğim. Aslında Amerika, İsrail- İsrail şöyle karşılaştırıyoruz. Yani İsrail diyoruz ya, Amerika'yı aslında İsrailler mi yönetiyor? Siyonist lobi mi yönetiyor? Amerika ile İsrail arasındaki ilişki çok başka. Bence karşılaştırmaya gerek yok. Rusya neden bu tarafı savunmuyor diye. Rusya bir yandan NATO ile gerçekten acayip bir savaş veriyor. Ve ama Rusya'yı İranlılar yönetiyor Savaşıyor ya da yani. İran'ı Rusya yönetiyor demiyoruz. Amerika ile İsrail arasında yani tarif edilemeyecek bambaşka bir ilişki var. Yani hiçbir şeyle mukayese edilemez bence o. İsrail, Ve Rusya ve Amerika Çin'in de böyle bir yönetiyor. politikası yok. Teolojik temele dayandırdıkları Tabii tabii başka... çok farklı politikalar var. Yani Şimdi Rusya, İran tabii bu akşam çok karşılaştırma. fazla sıcak gelişme olduğunu Fulya Hanım, söyleyeyim. bitiriyorum. Bitirin. Ondan sonra sıcak bir gelişme var. Ben hemen onu söyleyeyim. Siz bitirin lütfen. Tamam. Bakın askeri uzmanlar İsrail ordusunu şöyle değerlendiriyorlar. İsrail ordusu 3-5 günlük operasyonlar için eğitilmiş bir ordudur. Uzun süreli savaşa karşı hazır değil diye. Bunu İsrailliler de değerlendiriyor. İsrailli komutanlar da. Yani şu anda İsrail çok ciddi bir kendi kendini sıkıntıya soktu. Bunu önümüzdeki günlerde daha rahat göreceğiz. Niye başaramıyor? Demin de söylediğim gibi. Yani karşısında ölümden korkmayan bir Filistinli var. Yani o nedenle bu savaşın kaderini de bu belirleyecek gibi geliyor bana.